Herkese merhaba arkadaşlar. Kurbağa şapkanın şimdi de ineklisini öreceğiz birlikte. İpimiz natural pamuk. Yani kırık beyaz, tam beyaz değil renk olarak. Şöyle göstereyim. Pamuklu yani tüylü değil. Bu şapkamızı örmüştük. Şimdi de ineklisini öreceğiz. Tığımız da 3 milimetre. Şimdi her zamanki gibi sihirli halkayla başlayalım. Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyorum. Sihirli halkamı kapattım. Her bir ilmeğe 2 tane batarak artıracağım sayımı. Yani burada 6 tane artırma yapacağım. Bir, aynı yere tekrar batıyorum. 2. Sık iğne yaptım ve şimdi buraya ilmek belirteci koyacağım. Eğer yani ilmek belirteciniz yoksa bu kalan ipinizi öne alarak sıra başınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi bunu takalım. Bundan sonra hep artırmayla gideceğiz. Yani bir sık iğne bir artır, 2 sık iğne bir artır şeklinde büyüteceğiz. Bir sık iğne bir artır. Şimdiki sırada 2 sık iğne bir artır yapacağız. Hemen gösteriyorum. 1 2 tane aynı yere birer tane sık iğne yaptım. Üçüncü de çift batıyorum. Ve artırmış oluyorum. Gördüğünüz gibi gitgide büyüyor. Her aşamayı çekmeyeceğim video çok uzamasın diye. Bundan sonra 3 sık iğne bir artır, 4 sık iğne bir artır, 5 sık iğne bir artır şeklinde artarak giderek 14 sık iğne bir artır sırasına kadar geleceğiz arkadaşlar. Bu şapkamızın tepesini oluşturmuş olacak. Zaten formülleri yanına yazmış olacağım. Şimdi en son 13 sık iğne bir artırma yaptık ve son artırma sıramızı yapacağız. Yani tepesi için olan son artırma sırası. 14 sık iğne bir artır yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Daha sonra düz öreceğiz. Burada 2 tane yapmıştım. 3 4 14 ve burada çift batacağız. Artırma yapacağız. Evet, sıra başına gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tepesi için artırma sıramızı tamamladık. Bundan sonra 12 sıra boyunca tamamen düz öreceğiz. Bu şekilde şapka aşağı doğru büzülmüş olacak. İlmek belirtecimi takayım buraya. Şimdi 12 sıra boyunca düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 12 sıra boyunca düz ördük. Şimdi en son şu tepe kısmında 14 sık iğne bir artır yapmıştık. Şimdi oradan devam edeceğiz. Yani bu sırada hemen ilmek belirtecimi takayım. Bu sırada 15 sık iğne bir artır yapacağız. Bir, 2,
ve 15. Şimdi bir tane artıracağız. Sıra başına kadar ilerleyeceğiz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi 4 sıra boyunca hiç artırma ve eksiltme yapmadan düz öreceğiz. 4 sıra düz ördük. Şimdi yine 16 sık iğne bir artır şeklinde artırma yapacağız. Ve bu artırmadan sonra 2 sıra öreceğiz. Artık yavaş yavaş genişletiyoruz. Şu an düz biraz daha ama genişleyecek. 16 sık iğne bir artır yapalım. ...15... 16 ve bir artıracağız. Böyle sıra başına gelelim arkadaşlar. Sık iğne bir artır yaptıktan sonra 2 sıra düz ördük. Şimdi biraz daha genişlemesi için 10 sık iğne bir artır yapacağız bu sırada. Bir, 2, 10. Şimdi bir artırma yapacağız. Sıra başına kadar ilerleyeceğiz. Bir sonraki sırada 10 sık iğne yapacağız yine ve daha sonrasında bu diğer artırdığımız sık iğnelerin başına birer tane artıracağız. Yani 10 sık iğne 2 artır şeklinde olacak. Hemen birlikte yapalım. Evet, 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi bakın şu artırdığımız, bir önceki artırdığımız ilmekte, artırdığımız için bir ilmekte 2 tane vardı. Şimdi bunları artıracağım tekrardan. Yani bu birinci artırmam, yanına da hemen ikinci artırmayı yapıyorum. Bu şekilde sıra başına kadar ilerleyelim. Bu sırayı tamamladıktan sonra yine 2 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Şu an fırfır oluşmaya başladı. Bu şekilde altını genişlettik. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. Daha sonra yine bir artırma sıramız olacak. Bu sırada 12 sık iğne 2 artır yapacağız. Bu şekilde bu kıvrımlarına daha çok kıvrım eklemiş olacağız. Yan yana 2 tane artırma yapacağız 12 sık iğneden sonra. Şimdi yanındaki tane artıracağız. 1 ve 2. Şapkamız şekillenmeye başladı. Şimdi bundan sonraki sırada 14 sık iğne ve yine 2 artır yapacağız. Yani artırmalar şuralara denk geliyor ve buradaki volümü artırıyor. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu sıradan sonra 2 sıra düz artırma veya eksiltme yapmadan öreceğiz. Daha sonra volümüne göre son bir artırma veya düz örme yapabiliriz. 2 sıra örelim. 2 sıra daha ördük ve örmeyi bitirdik artık arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim. Şapka bu şekilde oluştu. Şimdi yanına da zaten kafamdaki halini de koyarım. Böyle düz inen daha az kıvrıklı bir şapka yapmış olduk. Diğer kurbağalı şapka biraz daha geniş. Dilerseniz daha sonra onun tarifini de eklerim. Onu şöyle göstereyim. Bakın bu daha geniş. Bu ona göre biraz daha dar bir şapka oldu. Buna şimdi ineğin kulaklarını, boynuzlarını ve inek desenleri ekleyeceğiz. Onları da yaptıktan sonra şapkamız bitmiş olacak.
Evet arkadaşlar, şimdi inekli şapkamızın boynuzlarını örüyoruz kahverengiyle. Ben bir tanesini ördüm, diğerini birlikte örelim. Sihirli halka içine 4 sık iğne yapacağız. Bir. Şimdi sihirli halkamızı kapatalım. Bundan sonra bir sık iğne bir artır yapacağız. Örgümüzü böyle aşağı doğru çevirin, ters yönde ilerlemesin. Sonraki sırada 2 sık iğne bir artır yapacağız. Şu ipi ön alarak belirteç yapalım. Bir, 2 sık iğne. Şimdi 3 sık iğne bir artır yapıyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Bir artır. Sıra başıma geldim. Bundan sonra 5 sıra boyunca düz örüyorum arkadaşlar. Evet, 5 sıra ördüm ve şimdi boynuzun ikincisi de bitmiş oldu. Şimdi kulaklara geçebiliriz. Evet, boynuzlar örmüştük. Kulakları da ben ördüm. Şimdi bu kulakların arkasına tekrardan şapkaya ördüğümüz renkte, yani beyaz ipte arkasını öreceğiz. Arkasını örerken yine size tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Sihirli halka içine 8 sık iğne yapıyoruz. Şimdi kapatalım. Daha sonra 3 sık iğne artırıyoruz. Sık iğne artırdık. Şimdi bir tane sık iğne öreceğiz ve 3 tane daha sık iğne artıracağız. Bir tane ördüm. Şimdi 3 tane daha artırma yapacağım. Üç tane artırdık. En son kalan sık iğneyi de tek olarak örüyoruz. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sırada 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir, 3, ve 4. Şimdi bir tane artıracağız. Bir tane artırdık. Şimdi 5 sık iğne öreceğiz ve tekrar artıracağız. Yani aslında iki kenardan artırma yapmış oluyoruz. Şimdi buradan artırma yapıyoruz. 5 tane ördük. Ve kalan 4 sık iğnemizi de düz örüyoruz.
Üçüncü sırayı da tamamladık. Şimdi dördüncü sıraya geliyoruz. Dördüncü sırada 2 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi 2 tane artırma yapacağız yan yana. 1 ve 2. Daha sonra 5 sık iğne örüyorum yine. 1 2 3 4 5 sık iğne ördüm. Şimdi yine 2 tane artırma yapacağım. Bir ve 2 tane artırdım. Devamında sık iğne örüyorum. Beş sık iğne örerek tamamlıyoruz sırayı. Daha sonra aslında normalde ben pembe ve siyah ördüğüm için kulağın iç kısmı bu olacağından burası pembe sırası. Pembe sırası bitmiş oldu. Siz siyaha geçebilirsiniz. Arkasını örüyorsanız düz renk öreceksiniz arkadaşlar. Son sırada öncelikle 3 sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve bir tane daha artırma yapıyorum. Daha sonra 5 sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Kalan bir sık iğneyi normal örüyorum. Ve burada örgümü bitiriyorum. Kulak içe doğru bükülüyor. Bu da dışa doğru bükülecek ve böyle yani içten arkadan saran bir şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Burada beneklerini ördüm ve şekil olarak gösterdim. Bunların tarifini maalesef videoya ekleyemeyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şapkanın boynuzlarını ve kulaklarını bu şekilde tam ortaya gelecek gibi diktim. Siz de böyle dikerseniz model güzel duruyor. Tepede boynuzlar ve yanlarda kulaklar olarak. Şimdi beneklerini dikeceğiz. Beneklerini dikmek için şapka üzerine yerleştirdim ve bu şekilde şimdi üzerine dikeceğim. Sanırım şapkanın en zor kısmı buydu. Evet, şapkamızı bitirdik. Ben beneklerini bu şekilde diktim. Siz istediğiniz şekilde benekleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Boynuzları, kulakları falan her şeyi tam ve çok güzel oldu. Önden dikişleri görünmesin diye öne az diktim. Böyle. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.